Gel. Gel. Sihirli yolculukların başlangıç adresi İGA İstanbul Havalimanı'na. Ve bu güzel yolculuğun keyfini ve konforunu sizlerle paylaşmak ve yaşatmak için İGA TV YouTube ekibinin hazırlamış olduğu Sihirli Muhabbetler programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şu anda İGA İstanbul Havalimanı'nda görmüş olduğunuz gibi sleep pod alanındayız. Yani uyku alanı. Burada uçaklarını bekleyen ya da transit gelen yolcularımız uçaklarını beklerken de burada istirahat edip uyuyabiliyorlar. Bu haftaki konuğum gerçekten çok özel. Neden mi özel? Tam bir geveze. Yok yanlış duymadınız. Geveze. Bır. Anlatamam size yani. Şaka bir yana. Türkiye'nin en renkli, en keyifli radyo programı ve sunucusu. Aynı zamanda yazar, müzisyen, benim güzel arkadaşım tabiri caizse Josie Zalma yani Geveze bizlerle beraber olacak. Şimdi ben yavaş yavaş onun yanına doğru gideceğim. Müsaadenizle biraz da düşük sesle konuşacağım çünkü silipot alanına giriyoruz. Uğurcan Bey merhabalar efendim. Yavaş yavaş şimdi silipot alanına gidiyoruz. Biraz sessiz konuşacağım. Şu anda uyuyorlar. Ya öyle bir alan yapmışlar ki anlatamam size. Hani salomanje diyeyim size. Çok güzel uyku alanı. Keyifli uyuyorlar. Tertemiz çarşaflar, tertemiz yastıklar. Çok güzel bir alan. Ve sizi de bu programda çok güzel sürprizler ve ters köşe dediğim çok ilginç sorular ve keyifli dakikalar bekliyor. Ben şimdi Geveze'nin yanına doğru gidiyorum. Biraz da sessiz oluyorum. Uyuyanlar da var. Geveze de burada. Ay kıyamam sana. Sen biraz uyuyor muydun burada? Bir şey söyleyeyim mi? 10 numaraymış bu arada. Geveze, yoğun bir iş temposu. Hiç şaşırmıyorum. Benim güzel arkadaşım burada beklerken uyumuş. Nasıl, keyifli mi? Vallahi 10 numara ya. Bence burada zirvede bırakabiliriz yani. Sen zaten zirvedesin. Eyvallah. Her yerde zirvede bırakabilirsin valla. Nasılsın, iyi misin? Süper. Her şey yolunda mı? Her şey çok güzel. Vallahi çok sevindim benim yanımda olduğun için, bu Eyvallah. programa geldiğin için, renk kattın. Çok teşekkür ediyorum teşekkür sana. ediyorum. Birazdan çay içmeye gideceğiz. Sen çay seversin. Bayılırım. Çay içerken de güzel sohbet de ederiz. En azından şurada merak uyandırmak için söylüyorum. Senin çocukluğun Büyükada'da geçti. Aha. Ada maceraları güzeldir. Hani diyorlar ya, tam 31 yıllık bir radyoculuktan bahsediyoruz ama adam daha o zamanlardan Büyükada'da teyiplerden radyo vericileri yapıp program yapmaya başlamış. Vallahi öyle ya. Öyle değil mi? Tabii 14 yaşındaydım. FM verici yapmıştım. Büyükada'dan Maltepe'ye kadar yayın yapıyordum. Büyükada'dan Maltepe'ye kadar. Vallahi bayağı. 14 yaşında. Bir şey daha duydum yalnız. Sonra başım ağrıdı. Yakaladılar bizi. Komiser amca şey demişti. Ne? Bunlar çok tehlikeli işler. Bunları O bırak zaman. demişti. Evet. Karakolluk oldun yani. Vallahi oldum. Baba ne yaptı o zaman? Vallahi ya babam yaptı zannettiler zaten. Yani babamın Ey babalar yaptı. vallahi yani. Çok derdimi çekmişti, kahrımı çekmişti o konuyla ilgili. Sürekli böyle vericiler yapıyordum. Bizim televizyon antenine verici anteni yapmıştım. 14 metrelik, 15 metrelik bir antenimiz vardı. Çekmiyordu o zamanlar olduğumuz yerde. Kocaman bir antenimiz vardı. O sayede bayağı Maltepe'ye kadar yayın. Yani ben Maltepe'ye kadar gittiğini biliyorum. Belki daha başka yerlere de gidiyordu. Gitmiştir. Daha o zamanlar Maltepe'ye başladı. kadar test etmiştim. Sonra bana diyorsun ki hep mütevazidir benim arkadaşım da ondan sonra 31 yıl olmuş. Bana kadar der. Bak işte oradan başlayan yolculuk, iyi ki de varsın. Eyvallah. İyi ki de gevezesin. Eyvallah. İyi ki de bizim Eyvallah. gevezemiz oldun. Eyvallah. Vallahi çok teşekkür Eyvallah. ediyorum Teşekkür sana. ederim. Artık bu rahattan alayım mı seni? Şu Olur, rahat olur. ortamdan. Çay dedin, değil Ondan mi? sonra hadi bir çay içelim. Birçok radyolarda çalıştın. Aha. Şimdi işin ilginç yanı şu. Bir dinleyici olarak, bir arkadaşım, bir dostun olarak soruyorum. Hangi radyoya gidersen git, hangi programı yaparsan yap, kitleni de alıp götürüyorsun. Bunun sırrı ne? Bu çok önemli bir şey ama. Farkında mısın bilmiyorum. Mütevazi de olma İşte arkadaşlar lütfen. en zor vereceğim sırrı sordu. O yüzden de cevap vermek istemiyorum şu aşamada. Bu arada- Bunu söylersem herkes yapacak. Hayatta söylemem. Ya tabii ki sen törpüleyerek... Belki bu işin sırrı hani mış gibi yapmamak. Ben ne bileyim olduğum gibi gözükmeye ya da gözüktüğüm gibi olmaya çalışıyorum. Senin bir lafın var, onu çok seviyorum. Şarkı söylüyorum.
Kurumsal işlerde de grubunla beraber gidiyorsun. Olayına geleceğim zaten. Ama sen bana kadar yapıyorum abi. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Yani ben bana kadar. İlla ki böyle bir sürü işler yapayım, edeyim, şarkılar, konserler falan bana kadar yapayım diyorsun. Bu çok güzel bir şey. Abi o şeyle alakalı. Ben o kadar hırslı biri değilim açıkçası. Ama seçtiğin işlerde de İyi yapmaya çalışırım çok iyi yaptığım yapıyorsun. şey. Yani Ama benim yapabildiğim kadar. Yani şimdi herkesin bir yeteneği var. Benim yeteneğim de bu kadar. O yüzden ben ona şey diyorum. Bana kadar yapıyorum. Ben bana kadar şarkıcıyım. Bana kadar radyocuyum. Evet. Efendim bana kadar kitap yazdım. Efendime söyleyeyim. Bana kadar hocalık yapıyorum üniversitede. Bana kadar. Ya ben ne kadar biliyorsam, ben ne kadar mutlu oluyorsam, beni mutlu edecek kadar. O Çok bana doğru. kadar dediğim şey o yani. Evet. Beni mutlu edecek kadar. Peki bana kadar dedin ama kusura bakmayın bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bana kadar diyor 31 yıldır radyoda ve Türkiye'nin en güzel, en renkli, en keyifli programı ve sunucusu olarak devam ediyor. Estağfurullah, Öyle abi eyvallah. 31 bana kadar değil mi? 31 yıl. Dile kolay yani. Yine de bana kadar. Diyor ki şarkıcı, pardon abi Rüya, kızarmış ekmek yeniden. Doğru mu söyledim? Evet, ondan önce de Kuma ile beraber Kumayla bir da albüm var, bir albüm var. Bu bana kadar yani. Evet, o ya da bana bana kadar. Sonra işte bana kadar yazıyorum, çiziyorum diyor. Yanlış hatırlamıyorsam veda hikayeleri falan bir sürü şeyler var ama 8 10 tane kitap- tane mi? 8 tane. 8 8 tane. kitabım var. Yeni kitap başlayacak mı? Valla büyük tembellik yapıyorum. Evde duruyor kitap. Ciddi misin? Abi Aman bir şey. yarısına kadar gelmiş bir kitap Ha daha var. yarısına kadar gelmiş. Evet, Bu da aldım. bana kadar değil mi? Evet. 8 tane kitap yazdı. Bu da bana kadar. Devam ediyorum. Gitar, bas gitar, saksafon. Yok yok abi ama hakikaten onlar öyle deyince şimdi Abi anlayacaklar. nasıl bu bana kadar? Gözünü yağlayayım ya. Allah Ya- aşkına gözü. Çok ciddi ba- söylüyorum. Bana kadar o da vallahi bana Ha? kadar. Bir de ne olayı var? Hala üfleyemedim ama çok yapacağım o işi. Gerçekten çok kalpten istiyorum. İstikrarlıyım, azimliyim. Bu işin de altından kalkacağım. Yani bunların hepsini bana kadar yapıyor Geveze. Diyecek bir şey de bulamıyorum. Ve bir de uzun zamandır da hangi üniversitedeydi? Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Bahçeşehir Üniversitesi'nde beden dili. Yani her ne kadar oyuncu kimliği olmasa da beden dilinde yıllardır, kaç yıldır? 11 sene oldu. 11 senedir. 11 ya 11 ya 12. 11 senedir de beden Ya dili. biraz evvel bu arada ben itiraf ediyorum. Şimdi Ha. siz tabii hepsini izlemediniz. Arada böyle bir şey kayıt kesildi. Oğlumla ilgili konuşuyorduk. Kaç yıldır evlisiniz deyince bende böyle bir beyaz ekran oldu. Sonra mavi ekran oldu. Başka tarihler verdim. Benim galiba matematikle aram çok iyi olmayabilir. Evet. Zülal'cim sevgiler, saygılar. Buraları sonra montajda Sonra keseriz diye kesin dedim. montaj yaparız ederiz. Çok değişik konulara da gireceğim. Ama ne zaman gireceğim? Birazdan yine sizlerle beraberiz. Başka bir yerde. Sen çayı seversin. Hem güzel güzel çaylarımızı içelim. Eyvallah. Hem de sene 1988'de sen. Abi ne yaptın ya? Kadroya bakar mısın? İzel Çelik Ercan, Grup Vitamin. Sen filan sahneye çıkıyorsun. Evet ya aslında tam 90 yılı. 90 mı? Evet. Şarkı söylemek istiyoruz. Bir arkadaşımla beraber şarkıcılık yapmak istiyoruz. Evet. Daha önceden O teklif nasıl geldi? Onu anlatsana. ya paramız yok Erdem. Ne kadar paramız yok? Evet. Hiç yok. Evet. Yani şöyle düşün, o kadar parasızız ki Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde Tıkıntı diye böyle bir şey Tıkıntı. vardı. Tıkıntı diye bir minibüs vardı. Orada köfte satarlardı. Biz bazen akşamları oraya giderdik işte üniversite çıkışı. Ben okumuyordum. Benim arkadaşım orada okuyorduk. Ha. Arkadaşlarımız da vardı. Çıkardık işte köfte alacağız, paramız yok. Şey derdik, abi yarım ekmeğe sen çeyrek köftesi koy. Ha tamam. Onu bize ortadan Orta ikiye iki böl böl. falan filan böyle bir şeyler yapardık. Hep böyle bir ağlama sızlama Nereden olurdu. nereye değil mi? Ama öyleydik hakikaten çok acımasızdı. Sonra kendimize iş bulalım, barlarda şarkı söyleyelim. Çok iyi fikir dedik. Cesaret süper ama. Abi ilk gittiğimiz yer Balta Limanı'nda Rumbar'a gittik işte. Evet. Ama biz elimizle orkla kapıdan içeri gibi biz müzisyeniz, müzisyene ihtiyacınız var mı diye Var. girdik. Onlar da ya işte telefon numaranızı bırakın ararız Evet. sizi dediler. Biz ertesi gün aradılar dediler ki gelin çalın bu akşam. Bakar mısın olaya? Gelin çalın dediler de Repertuar falan hepsi işte hazır. oraya kadar her şey çok güzel. Biz onu düşünememiştik. O küçük bir detay ya. Repertuar. Oturduk dedim ki oğlum biz kaç şarkı biliyoruz? İşte 15-20 tane şarkı biliyoruz.
20 şarkı ne kaç dakika çalacağız? 4 dakika Herhalde yapsak. 2 saat falan çalsak 20-25 şarkıyı onu çıkardık. 25 şarkılık repertuarımız Tamam. var. Ve 2 saat çalacağımızı sanıyoruz. Abi biz bir gittik. Biz o 25 şarkıyı 1 saatte çaldık. 25 şarkı. Evet, hiç konuşmuyoruz, böyle sadece şarkı Devamlı çalıyoruz. arada konuşma, muhabbet, Hiç animasyon öyle bir falan şey yok. yok. Ya ilk defa sahneye çıkıyoruz. Ondan sonra şimdiki geveze. şarkılar bitti, ara verdik. Sonra aynı şarkıları bir daha çaldık. Aynılarını. Sonra ara Repertuar verdik. aynı. Bize dediler ki 4 saat çalacaksınız. Sonra bir daha ara verdik. Aynı şarkıları bir daha çaldık. Ara verdik, bir daha aynı şarkıları çaldık. Üniversiteden İngilizce öğretmenim vardı, Olcay abi. Olcay abi yalnız, Olcay Hoca. Olcay Hoca çıkışta geldi, dedi ki vallahi çok güzel söylüyorsunuz ama dedi bir iki şarkı öğrenmeniz lazım. Bütün gece aynı şarkıları Hadi ha. söylemekten sıkıldık dedi. İlk defa orada para aldık. Vay be. 300 bin lira adam başı para almışım, 300'er bin lira. Ciddi O misin? zamanlar böyle... O bugünü- zaman yarım ekmek değil, tam ekmek köfte. Abi işte Ha? onu anlatacağım. Akşamına tıkıntıya gittik ve şey dedik. Hocam yarım ekmek köfte kaç kuruş? Hemen bir havalara girdik. Babaya biz böyle duble bir yarım ekmek yaptırmıştık kafa başına. Ve eve gelip aldığımız arta kalan paraları havaya atıp para, para, para diye bağırdık. Çünkü abi o kadar paramız yoktu ki yani Bakar mısın anlatamam abi? sana. Salonda halının üzerinde paraları böyle havaya attık. 10 dakika falan attık. İlk defa o kadar çok paramız olmuştu. Öyle başladık şarkı söylemeye. Ya profesyonel anlamda şarkı söylemeye. Sonra repertuar gelişti falan. Orada işte yanda da Oba restoran vardı. Evet. Hala var bu arada. Bütün Tabii, o tabii, tesis tabii, hala tabii. var. Orada da İzel Çelik, Ercan ve Grup vitamin. Grup Vitamin çıkıyordu. Sezen Aksu, Uğur Yücel çıkıyordu, böyle çok çok iddialı. Kabare bir mekan. zamanları falan. Evet, çok başarılı zamanlardı. Çok güzel yerde Onlarla çıkmışsın beraber ya. şarkı Vallahi. söyledik. Onlarla tanıştık. Ne güzel anılarım vardır. Bir buçuk sene onlarla beraber çalıştık orada. Harika. Güzeldi vallahi ya. Çok güzel hikayelerdir. Sonra yanlışsan düzelt, 91 yılı radyo hayatın başlıyor. Evet. Radyo Şeydeyken macera. zaten biz Mumbar'da şarkı söylerken doymuyorduk. Şimdi program normalde saat 2'de 2.30'da bitiyor. Evet. 2.30'da arabaya gidiyorduk. Arabanın bagajından gitar alıyorduk. 2 tane gitarla saat gece 2'den 3'e 4'e kadar da bir de gitar çalıyorduk. Böyle masalara oturup kakarakir yapıyorduk. Eğleniyorduk yani, biz Güzel. kendimize eğleniyorduk. Güzel. Bizim bir müşterimiz vardı, Osman Ataman. Oraya gelen. Evet. Sizi dinlemeye Evet, gelen. bizi dinlemeye geliyordu. Evet. Sürekli arkadaşlarıyla. Bir gün dedik ya dedi, ben dedi özel radyo kuruyorum dedi. Çalışmak ister Sene misiniz? 91 özel radyo kuruyor. 1990'ın ortalarında. Abi dedik ben çok isteriz falan, işte istiyoruz dedik. 91'in sonları gibi Genç Radyo'yu kurdu. O zaman Genç Evet. Radyosu Osman Ataman Evet. tarafından kuruldu. Ondan sonra biz de orada radyo programı yapmaya başladık. İşte hem şarkı söylüyoruz, arada radyo programı yapıyoruz. Haftada bir Konuşan Kutu diye programımız var. Konuşan Kutu. Evet. Bu zamanın Jingle'ı vardı. Konuşan kutu, konuşan kutu, konuşan kutu, konuşan kutu diye biz yapmıştık, kaydetmiştik. ismini sen mi koymuştun? Beraber koymuştuk yani. Konuşan Kutu olsun Evet, diye. konuşan kutu. Bu zamanın radyoculuğuyla o zamanın radyoculuğunda en öne çıkan özellik ne? Abi hiçbir şey bilmiyorduk o zaman. Tamamen kör uçuş abi, ne söylediğimizi bilmiyoruz. Allah ne verdiyse konuşuyorsun. Tabii yani şöyle söyleyeyim, isim bağımsız bir hikaye anlatayım. Genç Radyo zamanı, Genç Radyo'da çalışan bir DJ arkadaşımız, yayın durmuş, biz de radyoyu dinliyoruz, o an yayın yok dedim. Atladık gittik radyoya, yerde bir şekilde içeri girdik, yerde yatıyor, elinde mikrofon, uyuyakalmış yerde, tavana bakarken böyle uyuyakalmış. Konuşurken, program yaparken mi? Program yaparken uyuyakalmış, öyle sızmış kalmış orada. O kadar rahattık yani, her şey konuşuyorduk. Efendime söyleyeyim işte, yayında uyuyakalınabiliyordu. Çünkü bir referans yok. Yani karşında da şey Tabii. var, işte TRT radyoları var. Evet. Radyolar var Tabii. yani işte. TRT'nin köklü radyoları var. Biz bilmiyoruz ne yapacağımızı. Yani bir de protest bir şey yapmak istiyorsun. Onlar gibi de yapmak istemiyorsun. Yani bizimki başka olsun diyorsun. Sürekli ben yabancı şeyler dinlerdim. Yabancı radyolar dinlerdim. Ne yapılıyor, ne ediliyor. Evet. Birinden öğrenmen lazım ama öğrenebileceğin bir referans yok. Yok. Çok araştırırdık değil mi o Evet, çok zamanlar? hakikaten öyle. Hala da bir de araştırıyoruz. çok zordu. Şimdi mesela Google var abi, işte aç ya da Tabii, hemen internetten gir. bitti. WNT 101'i işte şeyde ne derler, New York'ta yayın yapan bir radyo bu. Şimdi dinleyelim, hemen cep telefonunu çıkarayım dinleyelim. O zaman öyle bir şey yok abi. New York'taki arkadaşını arıyorsun.
senin için kasetler dolduruyor. Doğru. O kasetler 3,5-4 ay sonra İstanbul'a geliyor. Geliyor. Onları dinliyorsun. Sonra dinliyorsun. Vay Artı canına be abi diyorsun. neymiş ayar bu? yapıyorsun kasetleri. Hiç sorma abi. Vallahi çok filmdi ya. Aslında benim güzel arkadaşımın hep geveze olarak biliyorsunuz ama tabii ki Yozi Zalma ama ben de hep ona geveze geveze diye söylüyorum. Geveze'nin de bir hikayesi var. Var. Neden geveze olduğunu ne olur Abi ben çok- bilmeyenler için, merak edilenler için nereden çıktı bu geveze? Ben şimdi normalde sen beni tanıyorsun. Ben konuşmayı seven bir adamım Çok. bir kere. O cepte. Zaten çekime girmeden önce de biliyorsun yani 3-4 Tabii bölüm çektik. bir kafadan program çektik yani, herhalde. rahat. Toplantılarda da çok konuşuyorum. Radyo toplantılarında. Baha abi bir gün dedi ki... Bizim "Ulan," dedi, Baha ikilisi desem Evet. tanıyanlarınız vardır tabii, Tabii, o ki çok yani. önemli Tabii şarkı. canım. Kovaladıkça kaçan Can, ateş böceği misin? Süper. Baha abi bizim yayın yönetmenimizi ya ulan amma geveze adamsın, amma geveze adam sürekli Çok böyle konuşuyorsun, derdi evet. toplantılarda. Abi en sonunda bir gün program için isim ararken geveze olsun dedik. Öyle kaldı. Öyle kaldı. İyi ki de kaldı ya. Evet İyi ki vallahi. gevezesin ya. Hakikaten öyle ya. Vallahi billahi. İyi ki radyoculuk yapıyoruz. İyi ki Neden? bu işleri yapıyoruz. Ciddi söylüyorum hani iyi ki diyorum ya o kadar o iyi ki'nin hani iyi ki nokta nokta yaparız ya. O iyi ki'nin altında o kadar çok şey yatıyor ki abi. 31 yıl bitti mi? Bitti. Tabii 91, 2022 tam 31 yıl. Dile kolay. Vallahi geveze olmak çok güzel bir şey. Bence burada zirvede bırakalım Evet. yani. Hafif hafif gözlerimizden birer Evet, damla da evet, yaş evet. akar. Böyle damlaya zoomlarsanız da. Aynen. O zaman şöyle yapalım. Şurada zirvede bırakayım ben Olur. seni. Çünkü seni başka bir bölüme geçireceğim. gidiyoruz? Biraz buggy ile dolaştıracağım seni. Olur. Sonra biraz daha İstanbul Havalimanı'nda neler oluyor, neler bitiyor onlarla beraber hep beraber hem konuşalım Olur. hem de etrafı gezelim istiyorum. O zaman biz şimdi başka bir bölüme geçiyoruz. Sen çok samimi bir adamsın ya, çok net bir adamsın. İlk İstanbul Havalimanı'na tabii ki bir yolcu olarak gelmişsindir ama geliyorum tabii. şimdi daha da farklı yerleri de geziyorsun artık. Aklım Bizim gitti ya, programımız evet. sayesinde bir sürü görmediğin yerler var. Bana samimi olarak değerlendirmeni söyler misin? Abi bilmiyordum ve yani hani sen şimdi seninle de arada konuştuk. Bir iki yeri de gördüm. Tüm bunların nereden çıktı hiç haberim yok. Vallahi Evet. yok. Buradan şimdiye kadar 3 ya da 4 kere yurt dışı yolculuğu yaptım. Evet. Ben karşı tarafta oturuyorum. Dolayısıyla Aynı benim gibi. yurt dışını buradan gelip gidiyorum. Olayını söyleyebilirim sana. Mesela hazır bu konu açılmış diye bunu bir reklam gibi söylemiyorum. Gerçekten kadını, erkeği, her insana, her yaşa, her kesime hitap eden, hayvanlarımıza hitap eden çok önemli bir havalimanındayız. Ya sen şeyi söyledin işte, müzeyi söyledin. Aklıma Evet. gitti. Sonra müzeyin Aynen. videolarını gördüm. Evet. Ve işin komiği de en son Dubai'ye uçtum buradan. Dubai'ye giderken deli gibi de boş vaktim vardı. Hiçbir şeyden haberdar değilim. Neyse Uykum bundan da sonra vardı. gittiğinde bakarsın. Hiç sorun değil. Vallahi ya. Daha ilginç şeyler söyleyeceğim mesela. Onda da şaşıracaksın. Sen çok çevre dostusun. Doğa dostusun. Ve sosyal sorumlulukları da çok bilen birisin. Bunun da hep arkasında duruyorsun benim gibi ve aynı şekilde de birçok sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorsun. Seve seve yer alıyorsun. Burada hayvanlarımız için de özel tuvalet alanları var. biliyor Nasıl musun? ya? Vallahi petler için özel tuvalet alanları. ciddi misin? Vallahi billahi ciddiyim yani. Hatta programımda paylaştım. Ya gerçek mi? Vallahi billahi ciddi söylüyorum bak. Süper. Yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi böyle gözlüklerin reyonuna girince bir tanesini bir denesene. Bakıyorum vallahi ya. Şimdi Bana da her şey yakışmaz Tabii şimdi. tabii. Sana yelken dediğim zaman kaç yıldır yelkencilik? 20 senedir. Bakayım. Aa, Ruzi gerçekten bakar mısın aynadan? Yelken olayı senin çok 25 yıl falan mı? 20 küsur yıl oldu vallahi. Bu arada hemen dönüyorum yine bilmeyenler için. 20 küsür yıl içerisinde bu da benim kadar diyecek, bana kadar diyecek. Yanlışsam düzelt. 26 tane yelkenle birinciliği var. İkincilik, üçüncülükleri var. Yani toplasan her şeyle 150 kupa falan vardır rahat. 150 Yani. kupa değildir ama herhalde bir 100 civarında derecemiz vardır. Evet. Ve hatta ilk yelken olayında da arkadaşının arabası vardı değil mi? Onu mu sattınız, ne yaptınız? Valla ben benim arabamı sattım. Sen arabanı sattın Evet. yelken alabilmek için. Evet ya
bir şeyim vardı. Bir Panel van- panel van gibi. Panel işte. van anladım. Onlardan bir tane vardı. Onu sattım. Arkadaşım da bir para koydu. İkimiz ortak tekne aldık. Öyle Ondan başladı. sonra o yolculuk başladı. Radyo programı var. Gerçi şimdi hani daha yaz sezonu Eylül itibariyle senenin son periyoduna gireceğiz. Yoğun kurumsal toplantılarımız, Evet. organizasyon, sahne performanslarımız başlayacak. Bu anlamda da tabii ki yoğun çalışıyorsun. Ben de fırsat buldukça tatil yapıyorum ediyorum ama tatil deyince bakar Abi mısın evet Allah ya, aşkına? şimdi ben Of! ona bakıyorum zaten. Sen konuşurken konsantre olamadım ya. Bakar mısın güzelliğe yani? Bu arada da arkadaşlar eğer okumadıysanız, Bak, evet okumaz. Evet. okumadıysanız Kesin. yani Evet, evet. gelmiş geçmiş en önemli kitaplardan bir tanesidir. Galaksinin otostopçunun Galaksi Evet. Rehberi. Çok başarılı bir İlk kitap. okuduğum bilim kurgu kitabıydı. Hayatımda ilk okuduğum bilim kurgu kitabıydı. Nereden nereye bak görüyor musun? Evet ya. Çekiyordu görüyor musun? Farkında mısın? Bu çok enteresan bir kitaptır. Ha. Tavsiye ederim. Evet. Okumadıysanız. Onu da koyduk. Şimdi radyo programı şu bu bir sürü programlarımız var. Yapıyoruz ediyoruz ama kendimize de vakit ayırmamız lazım. Gördüğüm kadarıyla da daha tatilde yapamaz. Yok vallahi daha değil. Olacak Ee, inşallah. Yine yelkenle şöyle ufaktan. Marmara'da Çok dolaşacağım. güzel. Atayım oltama. Aynen Balığımı öyle. yiyeyim, Balık balık tutayım, avlayalım, edeyim. muhabbet edelim, sohbet edelim. Harika. Yalandan dolaşalım. Vallahi billahi. Yani çok güzel. Öncelikle sana güzel bir tatil diliyorum Abi, arkadaşım. eyvallah. Teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Ben çok keyif aldım. Çok eğlendim. Seninle olmak ayrı bir mutluluk, ayrı bir Eyvallah, huzur benim için eyvallah, arkadaşlar. estağfurullah. Ve tabii ki şöyle bir şey demek istiyorum. Bu programda yine sizlerle beraber olmanın keyfini, mutluluğunu yaşadık. Önemli, lütfen İGA TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bizleri izlemeyi unutmayın. Ve en önemlisi eleştiriniz, yorumlarınız varsa muhakkak daha iyi şeyler verebilmek için, sizlerle beraber olmak için, daha da güzel şeyler yapabilmek için yazmayı da sakın ha unutmayın diyorum. Ve son olarak diyorum ki ve veda zamanı. Vallahi bak belki başka bir şey olsun. Biz hayatımızı hep başkalarını mutlu etmek üzerine kurguluyoruz. Evet. Ne yazık ki. Ve o kadar bunu yoğun yapıyoruz ki yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, efendime söyleyeyim evimizin konumu, arabamızın rengi hepsi bizim için değil aslında başkalarını mutlu etmek için. Evet. Ben bu başkalarına el alem diyorum. El alem ne der değil Evet. mi? Şimdi bu el alem çok tehlikeli böyle bir ekip. Her şehirde varlar ve her şehirde sürekli sizi kontrol ediyorlar. Bak onu almış, bunu almış. Evet. El alemi önemsememeye başladığınız zaman kendi hayatınızı yaşamaya başlıyorsunuz. Bakın şimdi sormak istiyorum. Biraz evvel aslında benzer bir şey sordum. Hepimizin evinde misafir yemek takımı var mı? Var tabii canım. Misafir yemek takımı var, misafir odası var. Efendime söyleyeyim misafir terliği var. Misafirler için her şey var ama mesela misafirimiz için ayırdığımız terliği biz giymeyiz. Bizimki delik deşiktir. Evet. Misafir Misafirinki özel. pırıl pırıldır. Misafir odası Misafir odası kapalıdır var. o. Misafir olunca açılır. Dolayısıyla da abi ilk önce kendi hayatımızı yaşayalım. İlk önce kendimiz için yapalım. Evleniyoruz. En önemli anımızı bile başkaları için kurguluyoruz. Ve o kadar yüksek bir kurgu yapıyoruz ki o kurgumuzun parasını 5 sene kredi olarak geri ödüyoruz. Hayatın Ee, gerçeklerini dinliyorsunuz. Şöyle düşünün, 10 bin liralık bir çantanız varsa, 10 bin liralık Evet. bir çanta, bayağı pahalı Tabii. bir çanta. İçinde de 5 kuruş para yoksa bu bir versiyon. Evet. Bir de 500 liralık çantanız varsa ve içinde 9500 lira varsa bu da bir başka versiyon. bir versiyon. Evet. Siz hangi versiyonu seçiyorsunuz? Ben galiba 50 liralık çanta ve içinde 9950 liralık para olan versiyonu seçiyorum. Çünkü günün sonunda 50 liralık çantada 10 bin liralık çantada aynı işi yapıyor. Siz ne istiyorsunuz? Hiç düşündünüz mü ne istediğinizi? Bugünün son sözü böyle olsun. Sizin istediğiniz olsun. Evet, hiç düşündünüz mü ne istediğinizi ama tüm istekleriniz en kısa zamanda olması dileğiyle diyoruz. Sizleri çok seviyoruz ve tekrar görüşmek üzere diyoruz. İyi ki varsın. Ayağına, yüreğine sağlık Eyvallah arkadaşım abicim benim. benim, Sağ ol. cansın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.